Platon'un devlet anlayışına bakalım. Platon'a göre devlet nasıl ortaya çıktığı, nasıl yapılandırıldığı, amacı ve felsefesiyle bir bütün olarak ele alınmalıdır. Platon bu düşüncelerini kullanarak ideal bir devlet modeli oluşturmuştur. Platon'un ilk olarak ideal devlet modelini geliştirdiği düşünülür. Platon'a göre ideal devleti yöneten kişi gerçek bilgiye ulaştığı için ahlaklı olacak ve asla adaletsizlik yapmayacaktır. Bu özellikler, ideal devleti yönetecek kişinin bir filozof olması gerektiği fikrini ortaya çıkarır. Platon'a göre insanları mutlu eden şey ahlaktır ve ahlak, gelişmiş toplumlarda ve siyasi düzenlerde ortaya çıkar. Her devlet bu mutluluğu sağlamak için gerekli şartlara sahip değildir. Platon'un ilk eserlerinde mutluluk nedir sorusu önemliyken, sonraki eserlerinde mutluluğa nasıl ulaşılır sorusuna odaklanır. Mutluluğun en önemli şartları düzen ve uyumdur. Bu iki kavram hem insan ruhunun yapısında hem devletin düzeninde aranmalıdır. Devletin kökeni tanrılardır. İlk ve en doğru yasalar Apollon tarafından konulmuştur. Tapınaklar, kurbanlar, tanrılara yapılan törenler, ölülerin gömülmesi gibi şeyler hep tanrıların emirleriydi. Devletin kuruluşunda tanrıların sözlerinin önemsenmesi, devletin din temelinde geliştiğini gösterir. Devletin kökeni Yasalar adlı eserinde de ele alınır. Platon'a göre altın çağdan örnek alınmalı, insan doğasında var olan iyi özellikler değerlendirilmeli ve akıl yoluyla yasalar oluşturulmalıdır. Platon, çoban efsanesinde, tıpkı evrenin yaratıcısı Demiurgos gibi sosyal bir evren kurarak değişimlerin nedenini anlamaya çalışır. Bu efsanede büyük bir sel her şeyi yok eder, sadece dağlardaki çobanlar kurtulur. Bu durum toplumsal bir sıfır noktasını temsil eder. Çobanlar, saf ve dürüst karakterleriyle şehrin kötülüklerinden uzaktır. Onların önünde kötü örnekler olmaması yeni bir başlangıç için önemlidir. Devlet, bütünlüğünü korumak zorundadır. Vatandaşlarının mutsuzluğunu ve sorunlarını çözmelidir. Bütünlük içindeki bir devlette en önemli unsurlar, bilgelik, cesaret, ölçülülük ve doğruluk gibi ahlaki değerlerdir. Bu değerler topluma yerleştiğinde mutluluk kendiliğinden gelir. Devlet yöneticileri, koruyucular arasından seçileceği için bu gruptaki çocukların eğitimi devletin sorumluluğundadır. Bu kişiler 40 yaşına kadar koruyucu olarak görev yapacaklardır. Beden eğitimi büyük önem taşır. Koruyucular hem filozof hem de savaşçı olacakları için eğitimleri hayat boyu devam eder. Onlar insanın zihnini ve düşüncesini geliştiren bilimleri öğrenirler. Örneğin aritmetik, düzen. Platon'a göre devlet yönetimi, bilgi ve ahlak üzerine kurulmalıdır. Bu düşüncesinin temel sebeplerinden biri sofistlerdir. Sofistler, tıpkı bir hayvan terbiyecisi gibi insanların hoşuna giden şeylerin iyi, gitmeyenlerin kötü olduğunu savunurlar. Nedenler üzerinde düşünmeden, iyi, güzel, doğru ayrımı yapmadan halka konuşurlar. Platon'un Devlet adlı eserindeki modelde toplum yüceltilirken birey önemsizleştirilir. Özel mülkiyet ve aile yapısı kaldırılır. Çocuklar devletin sorumluluğuna verilir. Haklar ve sorumluluklar sınıflara göre belirlenir. Platon'a göre tüm toplumu mutlu etmek için bu şarttır. Ya mevcut düzen yıkılacak ya da bu mantık sonuçlar kabul edilecektir. Platon'un devlet ve toplum sorunlarına getirdiği çözümler, siyaset felsefesinin temelini oluşturur. Ona göre devletin amacı, insanları mutlu kılmaktır. Mutluluk şartları ise ahlaka dayanır. Devlet, amacına ulaşabilmek için evrenin bir parçası olarak yapılandırılmalıdır. Bilgi ve ahlak anlayışının amacı, insanın toplumsal düzen içinde nasıl mutlu olabileceğini göstermektir.